Merhabalar, videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu pareo elbisenin yapım aşamalarının detaylarını anlatacağım. Evet, ben pareomun ilmek sayısını 78 ile başladım. Herkes kendi bedenine göre bunu ayarlayabilir. İlk iki sırayı iki düz iki ters lastik ördüm. Çünkü aşağı kısmı şöyle biraz daha derli toplu olmasını istediğim için. Sonra burada gördüğünüz gibi iki örnekten oluşuyor. Aralardakiler düz zaten. Şu örnek ve şu örnek. Burada da gördüğünüz gibi 3 tane aynı örnekten, başta ve sonda da bu örnekten var. Ben şimdi size bu iki örneğin nasıl yapıldığını anlatacağım. Ortalar düz. Ben başta ve sonda iki tane de ikişer tane düz bıraktım. Çünkü dikiş için kullanacağım bunları. İki tane düzümü, birini boş alıyorum ilk sırada. İkinci düzümü de yaptım. Şimdi örnek kısmına geçiyorum. 3 tanesini birlikte keserek alıyorum. 3 tanesini birlikte kestiğimiz için burada 2 tane ilmek azalmış oluyor. Üçünü kesiyorum ama bir kestiğim burada bir ilmek var. 2 tane azaldı. O yüzden başını 2 kere doluyorum. Yine 3 tane kesiyorum. Başını 2 kere doluyorum. Bu örnek bu şekilde. 3 kez başını 2 kere dola. 3 kez başını 2 kere dola. Bunu da yapayım. Benim burada 3 tane örneğim var. Bu örnekten 3 kesmeli. Tekrar 2 kere başını doluyorum. Bu iki örnek birbirine karışmasın diye arada 3 tane düzümüz var. 1 2 3 tane düzümü örüyorum. Diğer örneğim, burada üçlü kesmiştik. İkili kesiyoruz. 2 tane kesiyorum. 2 kestim. Burada bir ilmek kaldı. Bir ilmeğim eksildiği için bir tane daha doluyorum. 2 kez bir dola. 2 kez bir dola. 2 kez bir dola. Aynı şekilde devam ediyorum. Burada da 6 tane bu örnekten var. Yani ikili kesmeden de 6 tane koydum. Ben ilmek sayıma göre, siz onu kendi ilmek sayınıza göre ayarlayabilirsiniz. Sonra bu arada 7 tane düz var. 5 6 7. Daha sonra yine aynı bu ikili kesmeden var 6 tane. Sonra yine 7 tane düz. Yine 6 tane ikili kesme. Arada 3 tane düz. Sonra yine üçlü kesmeden 3 tane. Burası aynı şekilde devam ediyor. Arka sırayı yine sizinle paylaşacağım. Ben bu sırayı tamamlıyorum. Evet, burada 2 kez başını dola 6 tane yapıyorum yine. Yani aslında değişen örnek 2 tane. Fakat aralara bu şekilde serpiştirdim. Siz değiştirebilirsiniz. Başa ve sona farklı örnek koyup sayılarını değiştirebilirsiniz. Bu sizin hepsi zevkinize kalmış. Tekrar şurada 7 tane düz örüyorum. Buraları yaparken sayarak yapın. Saymadan yaparsanız karıştırabilirsiniz. Kaç kestiniz, kaç artırdınız, bunlara dikkat edin. Burayı 3 kesmeyeceğiz, 2 keseceğiz. Başını doladık. Burada arada 3 tane var. 2 örnek birbirine karışmasın diye. Sonra burası üçlü kesme. 2 kere. Üçlü kestiğimizde 2 kere doluyoruz. İkili kestiğimizde bir kere doluyoruz. Yani burada kestiklerimizi artırmış oluyoruz bu başını dolamalarda.
Evet, 2 kere de başını doladım. Burada da 2 ilmeğim kaldı bakın. Bunlar dikiş için bıraktığım ilmeklerim. Bu sırayı tamamladım. Arkası gördüğümüz bütün ilmekleri ters örüyoruz. Arka sırayı olduğu gibi ters örüyoruz. Bu 2 tane. Şu başını doladıklarımıza, benim doladığım birini kaçırdım. Evet. Şu 1, 2 dolamıştık biliyorsunuz. Şu da 2. Bunları da ters örüyoruz. Bu da kestiğimiz. Başını doladığımız 1, 2. Bu da kestiğimiz. Başını doladığımız. 2 kere dolamıştık biliyorsunuz. Şu aradaki 3 ilmeğimiz. Bunlar da ters. Yani bu sıranın tamamı ters. Başını doladıklarımızda, kestiklerimizde hepsi ters bir şekilde devam edecek. Evet, arka sıramı hep ters ördüm. Artırdıklarımı da, kestiklerimi de. Sonra ön sıraya geçiyorum. Bu sıramızda tüm ilmeklerimiz düz örülüyor. Evet, bu sıra tamamen böyle devam ediyor. Baştan sona kadar düz ilerliyor. Ben 3. sıramı da yaptım. Biliyorsunuz 1. sırada örneğimizi koyduk. 2. sırada ters ördük. 3. sıramızda düz ördük. 4. sıramızda da tüm ilmeklerimizi ters örüyoruz. Yani 4 sırada bir ilmek koymuş, örnek koymuş oluyoruz bu modelde. Burayı da hep ters örüyoruz. Evet, ben arkayı bu şekilde yapacağım, sırtı açık. Etek kısmını yaptıktan sonra, şu baseni biraz geçtikten sonra şurada birkaç tane ilmek azaltarak, daraltarak gittim. Bu sizin kendi vücudunuza göre yapabileceğiniz bir şey. Ben biraz daralsın istedim. Siz daralsın istemiyorsanız direkt aynı ilmek sayısıyla da devam edebilirsiniz. Ben buradan bir 5-6 ilmek kadar kestim. 2 sırada bir yaptım kesme işlemlerimi ve şu sırt kısma geldim. Burayı yapmak için şu orta kısımdan başlayacağım kesmeye. Daha sonra yukarı çıktıkça şöyle bir ovallik vermek için birer birer kesme işlemi yapacağım. Sonra aynı şekilde yukarıya kadar gideceğim. Bu sırada da örneklerimi yine aynı şekilde koyacağım. Kenarlara gelen kısımları da düzleştireceğim. Fakat şu kısımda bolluk olsun istemediğim için lastik koyarak devam edeceğim. Şu ortaya önce lastiğimi koyarak başlıyorum. Kestikçe de lastiğimden 4 tane yukarıya çıkarken her kısımda, burada da 4'er ilmeği lastik olarak yukarı kadar çıkaracağım. Şimdi tam şu orta kısma geliyorum, örneğimi koyarak burayı nasıl lastik yaptığımı sizlere göstereyim. Kesme işlemini şuradan yapacağım için önce buraya bir lastik koyuyorum. Lastiğim 2 düz 2 ters koyacağım. 1 2 düz 1 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz, sonra yine örneğimi o aynı şekilde devam ettiriyorum. Arkanın modelini ters ördüm. Yine lastik kısmına geldim. Lastik kısmımızı tersten de aynı şekilde düz olarak bitirdiğimiz için arkada ters geldi. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz
2 ters. Lastik kısmını tamamladım. Burayı önden de aynı şekilde yapacağım. Arkadan da yapacağım. Yani lastik kısmını 6 sıra olduktan sonra kesme işlemini yapacağım. Ben lastiğimi 6 sıra ördüm. Şimdi lastiğime ben 14 ilmek bırakmışım. 14 ilmeğin 4 tanesi sağ tarafta, 4 tanesi sol tarafta kalacak. Ortadaki 6 ilmeği keserek başlıyorum. Dört tanesini bu tarafa bırakacağım. 1, 2 düz, 2 ters. Bıraktım bu tarafa. Şimdi buradaki 6 tane lastiğin ilmeğini keseceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 taneyi kestim. Lastiğimden burada 4 tane kalıyor. Biri bu. 2 ters. 2 düz. Lastik burada kalacak. Bundan sonra yukarı çıkarken keseceğimiz ilmekleri lastikten sonraki ilmeklerden birer birer keserek ta ki burada 14 ilmek kalana kadar, o 14 ilmek şuradaki kısmı oluşturacak. Biz şu oval kısmı oluşturmak için 4 tane lastikten önce birer ilmek her sırada keserek 14 ilmek kalana kadar bu kısmı tamamlayacağız. Burada kesme işlemi yaptığımız için artık buraya dönemiyorum. Önce bu tarafı bitireceğim. Daha sonra bu tarafa aynı şekilde tamamlayacağım. Evet, ön tarafımı ben bitirdim. Şimdi yaka kesimine geldim. Yaka kesiminde ortada bir 12 tane ilmeğim var. Bu 12 tane ilmeğin tam ortası 6 tanesi sol tarafa, 6 tanesi sağ tarafa doğru kesilerek azalacak kısım. Yani tam bu 12'nin ortası benim yakamın ortası olacak. Çünkü ilmeklerimin tam ortası burası. O yüzden burada bir tanesini örüyorum. Burada 5 kaldı. 5'in bir tanesini de kesiyorum. Birer birer keserek azaltacağım yakayı çünkü. Bir tane kestim. 6, 5, 4 kaldı şu anda. Burayı da lastik olarak devam edeceğim. Lastiğim arkada da bırakmıştım. 2 düz 2 ters olarak yakanın her iki tarafına da lastik bırakacağım. Kesmeleri de burada lastikten önce, diğer tarafta lastikten sonra yapacağım. Bir kesmemi yaptım. Şimdi 1, 2 düz, 2 ters lastiğimi de tamamladım. Burada bu ilmeğim benim yakamın sol tarafı. Bu tarafta yakamın sağ tarafı. Artık iplerimi ayırmam gerekiyor. Çünkü buradan geri dönüş yapacağım. Buraya başka bir ip daha takıyorum. Bu sol tarafımın ipi. Sağ tarafım içinde bir ip daha. Siz isterseniz önce bir tarafı bitirip sonra diğer tarafa da geçebilirsiniz. Ben kesimleri unutmayayım, aynı anda kesilsin istediğim için iki tarafa da ip koyarak devam ediyorum. Buraya ipi bu şekilde geçiriyorum. İlmeğimden de geçirdim. Ama burası ters olması gerekiyor. Şuradan geçireyim. Çünkü iki ters yapacağım buraya da. Geçirdikten sonra şurayı düğümlüyorum. Kaçma olmasın diye. Sonra bu ipi örgümün içerisinde kaydırarak yok ediyorum. Bura bir ters oldu. Bir tane daha ters yapacağım. Çünkü lastik koyuyorum iki tarafa da. İki ters. Bakın bu arada ipi de geçiriyorum. Öne doğru aldım. Şimdi iki düz yapacağım.
ipin burada dururken aşağıdan geçiriyorum. Bir düz. İkinci düzümü de ipin burasından. İp bu şekilde kaymış oluyor. Sonra buradan çıkma ihtimali olmuyor. Lastik kısmımı koydum. Buradaki kesme işlemimi düz yapıyorum. Bir tane ilmek azaltıyorum. Evet, yaka kısmımı böylelikle ayırmış oldum. Bu ipimle bu tarafa doğru devam edeceğim. Bu ipimle bu tarafa doğru. İkisinde de iki düz iki ters. Burada da iki ters iki düz. Yani karşılıklı gelecek şekilde devam ediyor. Kesme işlemini ben ilk başta önden arkadan, önden arkadan, önden arkadan ta ki 6 ilmek kesene kadar bu şekilde devam edeceğim. Hem önden hem arkadan, lastikten önce, burada da lastikten sonra kesmeye. Daha sonra birer birer azaltarak arkadaki omuz kısmında kalan ilmek sayım 14'tü. 14 ilmek kalana kadar burada da birer birer azaltarak önümünde yaka kesimini tamamlayacağım. Ben kesme işlemlerimi bitirdim. Omuz kısmında da arkadaki ilmek sayısı kadar kalana kadar geldim. Boyu da arkaya kadar eşitledim. Şimdi omuzları keseceğim ve önü de bitirmiş olacağım. Bir kez daha anlatmak istiyorum. Önü şuradan başladık. İki ters iki düz lastik koyduktan sonra kesme işlemlerini yaptık. 6 sırada önlü arka, yani 6 tane kesimimizi hem önden hem arkadan yaptık. 6 tane kestikten sonra sadece önden birer birer keserek arkadaki omuz kısmının ilmek sayısına ulaşana kadar kesme işlemlerimi bitirdim. Kesme işlemlerim şurada bitti. Buradan sonrasında boyuna eşitlemek için uzattım. İki taraf birbirine eşit olduktan sonra da kesme işlemimi yapıyorum. Kesme işlemini bir kez daha göstereyim. İsterseniz kesmeyi iki ilmeği birlikte alarak böyle de yapabilirsiniz. Ya da buradaki ilmeği örüp diğer ilmeği üstünden geçirerek, bu daha kolay bir yöntem. İlmeğimizi alıyoruz, örüyoruz. Geride olan ilmeğimizi bunun üstünden geçiriyoruz. Bir kez daha gösteriyorum. İlmeğimizi ördük. Gerideki ilmeği üstünden geçirdik. Bu şekilde iki omuzu da tamamlayacağım kesip sonra arkayı ve önü birbiriyle birleştirdim. Evet, ben iki tarafı da bitirdim. Şimdi birleştirmemi yapacağım, iki kısmı, önü ve arkayı. Ben iğneyle de yapabilirsiniz. Ben tığla yapacağım. Ön düz olan kısımlar içe gelecek şekilde böyle kapatıyorum. Sonra bunu diğer videolarımda da göstermiştim. Buraya bir tane zincir çekip sıkıştırıyorum ve ilmeğimden çıkarıyorum. Sonra iki yüze de geldim. En uç kısmına burada tığımı geçirdim. Diğer tarafa da aynı yere tığımı geçirdim. Buradaki ilmeğimi taktım. İkisinden geçiriyorum ve buraya bir zincirle sıkıştırıyorum. Ondan sonra aynı şekilde hemen yanına, arka tarafa çıkarttım, sık iğne yaptım. Hemen yanına, diğer tarafa, şuradaki ipi de kaydırıyorum bunlarla birlikte, çıkardım, sık iğne yaptım, taktım. Biraz delikli olduğu için deliklerin içinden de geçebilirsiniz, hiç sorun değil. Gayet düzgün bir şekilde oluyor tığla geçirmek. Burayı bu şekilde geleceğim. Kol ne kadar istiyorsanız kol açıklığını biraz geniş yapacağım. Ben bu mayo üstüne pareo olduğu için biraz geniş bırakacağım. Siz bu açıklığı kendi kol eninize göre, kol çevrenize göre ayarlayabilirsiniz. Ben biraz şöyle şuraya kadar bırakacağım. Yani buraya gelene kadar tığımla yapacağım. Sonra omuzları
Omuz kısımlarını birbiriyle birleştireceğim. Diğer tarafı da aynı yere kadar tamamlayacağım. Sizlerle paylaşacağım. Evet, ben dikişlerimi de tamamladım. Kenar dikişlerini göstermiştim tığla. Kenar ve omuz kısımlarını tığla tamamladım. Kol kısmında bu kadar bir açıklık bıraktım. Rahat olmasını istiyorum. Çünkü pareo elbise bu. Bikini üzerine giyilecek. Burası ön kısmı. Ön biraz daha kapalı. Arka kısmını biliyorsunuz, sırtı biraz açık olsun istediğim için daha açık yaptım. Sizler bu elbiseyi uzunluğunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. Ben mini kullanmak istediğim için öyle yaptım. Normal bir elbise de olur bundan. Gece elbisesi. İçine siyah bir astar kullanarak giyebilirsiniz. Çok şık bir gece elbisesi de olur. İsteyen kol da yapabilir. Bu tercih size kalmış. Ben bu şekilde tamamladım. Beğenilerinizi yapıp kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Başka bir videoda görüşmek üzere.